Merhaba arkadaşlar, Yemek Şahane kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaş pasta yapacağız. Bu tür videolarımızın gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenin. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane yumurta sarısı var. 1 su bardağı toz şekerim, ılık suyum, 1 su bardağı da sıvı yağ, 1 su bardakta sütüm var. Öncelikle 3 yumurtayı akından ayırdım. Sarısıyla akını ayırdım. Önce sarısını çırpacağım toz şekerle. Biraz katı görünecek gözünüze ama çırptıkça o sıvı bir kıvam alacak. Görmüş olduğunuz gibi güzelce çırpıyoruz. Şekerle özleşince görüyorsunuz. Güzel oluyor. Güzelce çırpıyorum şekerle özleşene dek. Pandispanya kekimiz için güzelce özleşti. Gördüğünüz gibi beyazlaştı. Ondan sonra bir bardak sütümü ekleyeceğim. Bir bardak sıvı yağımı. Ve yarım çay bardağı ılık suyumu ekliyorum. Onları güzelce özleşinceye dek çırpıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce çırpıyorum. Diğer malzemelerimle özleşmesi için iyice çırpacağım. Ondan sonra üzerine yaklaşık 2 su bardağı un ekliyorum. Böyle 1,5. Sonrasında da ekleyeceğim yine birazcık. Ne kadar alacağına bağlı. Kabartma tuzum ve vanilyamı ekledim. Onlarınca harcımla güzelce özleşinceye dek çırpacağım güzelce. Görüyorsunuz. Güzelce çırpıyorum. Özleşmesi gerekiyor yoksa güzel olmuyor kekimiz sonra. Bütün malzemelerin özleşmesini sağlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kıvamım birazcık daha un istiyor ve ben birazcık daha ekliyorum. Yani toplam 2 su bardağı unumu eklemiş oluyorum. Geriye kalan unumu da ekledikten sonra yine güzelce karıştırıp çırpacağım. İyice çırpıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce özleştirdikten sonra bu kıvamını tutturmanız çok önemli. Şimdi demiş olduğum gibi yumurta aklarımı çırpacağım. İçerisine bir çay kaşığı tuz ekledim ve onu da güzelce çırpacağım beyazlaşıncaya dek. Köpük köpük beyaz oluncaya dek çırpacağım yumurta aklarımı da. Gördüğünüz gibi çırptıkça beyazlaşıyor, köpükleşiyor. Yaklaşık bir 2-3 dakika kadar çırpacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Köpük köpük, beyaz beyaz. Harika. İstediğim kıvama geliyor yavaştan. Ve istediğim kıvamda şu an. Diğer harcımın üzerine döküyorum. Beyaz aklarımı, yumurta aklarımı. Köpüğünü söndürmeyecek şekilde aşağıdan yukarı doğru yavaş yavaş karıştıracağım harcıma. Köpüğünün sönmemesi için yavaş yavaş aşağıdan yukarı doğru karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Harcımın kıvamı tam istediğim gibi oldu. Bu sayede kekimiz çok yumuşak olacak. Panduf panduf olacak.
Görmüş olduğunuz gibi. Kekimizin daha iyi kabarmasını sağlayacak. Görüyorsunuz kıvamı. Kek kalıbımın içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve her yerine sürüyoruz sıvı yağımızı. Kek kalıbımızın her yerine gelebilecek şekilde yağlıyoruz. Görüyorsunuz. Kek kalıbımızın her yerini yağladıktan sonra kek harcımızı ekleyeceğiz. Güzelce yağlıyorum kek kalıbını çünkü daha sonra kekimi daha kolay çıkarabilmem için. Sürdüm güzelce. Harcımı ekliyorum. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi harcım tamam. Bu sayede fırına veriyorum. Yaklaşık 30-40 dakika kadar pişecek. 2 su bardağı sütümü ekliyorum. 2 paket krem şantimizi ekleyeceğiz. Güzelce ikinci paketimi de ekliyorum. Krem şantimin. Ve güzelce çırpacağım. Katılaşıncaya dek çırpacağım. 2 bardak süte 2 paket krem şanti ekledim. Gördüğünüz gibi çırpmaya başladım ve güzelce çırpacağım katılaşıncaya dek. Görüyorsunuz. Güzelce çırpıyorum katılaşıncaya dek. Katılaşmaya başladı krem şantimiz. Gördüğünüz gibi. Mikserden de geçirdikten sonra buzdolabıma alacağım. Mikserden geçirdikten sonra buzdolabıma alacağım krem şantimi. Dinlenmesi için. Gördüğünüz gibi oldu ve buzdolabımıza kaldırıyoruz. Burada da muhallebimizi yapacağız. 1 litre sütten 1 bardak eksik olan sütümüzü ekleyip üzerine puding ilave edeceğim. Puding tozumuzu. Dilerseniz vanilyalı, dilerseniz sütle, çilekli, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı da nişasta ekleyip güzelce çırpıyorum. Ondan sonra ocağıma alacağım. Ocağıma aldığım muhallebimi güzelce çırpıyorum topaklaşmaması için. Kaynayana dek yavaş yavaş karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi muhallebim göz göz olmaya başladı. Güzelce kaynadı ve katılaştı. Üzerine vanilyamı ekliyorum. Dilerseniz katı yağ da ekleyebilirsiniz. İsterseniz eklemeyebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi altını kapattım. Burada 2 su bardağı suyumu ekledim. 8 kaşık da toz şeker ekliyorum. Jölemiz için, pasta jölesi için 8 kaşık toz şekerimi ekliyorum 2 su bardağı suya ve jöle paketimizi döküyoruz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Güzelce özleşmesi için çırpıyorum. Ondan sonra ocağıma alacağım ve katılaşıncaya kadar çırpacağım burada da. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım jölemizin. Jölemiz olduktan sonra buzdolabımıza kaldırdık 5-6 dakika kadar. Kaynamış olan muhallebimin üzerine bir su bardağı kremamı ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Biliyorsunuz ki pastalarda krema acayip lezzetli oluyor. Tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Muhallebim kremayla özleşmesi için güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra fırından aldığım soğumuş olan kekimi ip yardımı ile ortadan kesiyorum. Ben 2 parçaya böldüm. Siz dilerseniz 3 kat da yapabilirsiniz. Ama ben 2 kat yaptım. Tercihinize bağlı. İp yardımı ile kestikten sonra kekimi üst bölgesini kaldırıyorum. Alt kısmını da soğuk süt ile ıslatıyorum. 1 bardak soğuk süt ile ıslatıyorum. Her yerine. Kekim çok güzel oldu. Görüyorsunuz sütü nasıl çekti. Sütü çektikten sonra muhallebimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Muhallebiyi sıcak da ekleyebilirsiniz, soğuk da ekleyebilirsiniz. Tercihine kalmış bir şey. Ondan sonra meyve ile de ekleyebilirsiniz. Ben muz eklemek istedim içine. Buna çilek de ekleyebilirsiniz, kivi de ekleyebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Karışık da yapabilirsiniz. Dilediğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz içine. Muzlarımızı ince ince küçük yuvarlak şeklinde doğradıktan sonra muhallebimin üzerine diziyorum. Görüyorsunuz. Muzlarımızı bolca ekledik. Üzerine birazcık muhallebi gezdirip kekimizin diğer parçasını ekleyeceğiz sonra. Görüyorsunuz. Kekimizin diğer parçasını ekledikten sonra krem şantimiz ile her yerini süslüyoruz. Krem şantinin her yerine denk gelebilecek şekilde sürüyorum. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi her yerine krem şantiliyorum. Her yerinde olabilecek şekilde yapıyorum. Şu krem şantimiz bitti. Süslemek için de isterseniz kakao ekleyebilirsiniz. İsterseniz çikolata parçacıklarıyla süsleyebilirsiniz. Dilerseniz kahve ile de süsleyebilirsiniz. Ben kahve ile yapmayı tercih ettim süsümü. Kahve ile yapıyorum. Gördüğünüz gibi krem şantileri kenarlarına süslüyorum pastamı.
güzelce ekliyorum. Her yerine ekliyoruz süsümüzden. Görüyorsunuz. Kenarlarına çileklerimi ekliyorum. Dilediğiniz meyveyi ekleyebilirsiniz kenarlarına, içine. Ne tercih ediyorsanız. Ben çileği tercih ettim. Çilekle süslüyorum. Gördüğünüz gibi. Her yerine gelebilecek şekilde çileklerimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Çilekleri ne çok kalın ne çok ince bir şekilde dilimlemiyorsunuz. Orta bir halde dilimlediğiniz zaman yeterli olacaktır. Çok ince olursa güzel durmaz. Çok kalın olursa o da güzel durmaz. Orta halli olması çok iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi. Geriye kalan çileklerimi de üstüne ekliyorum. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekledim. Ve krem şanti ile süslüyorum geri kalan yerlerine. Gördüğünüz gibi aynı pastane pastası gibi oldu. Yaş pastası gibi oldu. Sizin de evde böyle yapmanızı tercih ediyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.